Evet, merhaba, iyi akşamlar sevgili kıymetli izleyicilerimiz, takipçilerimiz. Bugün yine 22. canlı programımızda Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya geldiğinin yayınını başlattık. Zorlu maçta 3-0 geriye düşen Sarı Lacivertliler ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrılarak turu İstanbul'a bıraktı diyoruz. Bugün yayınımıza yalnız başladım. İlerleyen dakikalarda Adnan Hocam da aramızda olacaktır büyük bir ihtimalle diyorum. Bugünkü Fenerbahçe maçıyla ilgili değerlendirmelerimi yapacağım. Şöyle hazırlıklarıma başlayayım ufaktan ben bu arada. Şu şekil. Evet. Olympiakos ilk yarıya fırtına gibi başladı. Önde baskıyı kuran, gol arayan, çok fazla gol pozisyonuna girmeyen ama yakaladığı pozisyonlarda gole çeviren bir futbol oynadı ilk yarıda. Sonucunda da Fortunus 8. dakikada 1-0 öne geçirdi. Jovatic yine önde baskı ile 32. dakikada Olympiakos'u 2-0 öne geçirdi. Daha sonra ilk yarısı maçın 2-0 bitti. İlk yarıyı biraz değerlendirmek istiyorum. Biraz bahsetmek istiyorum ilk yarıya. Olympiakos takımının özelliklerini hepimiz biliyorduk. Nasıldı Olympiakos takımının özellikleri? Ön hattı çok güçlü ama arka hattı bir o kadar da zayıf bir takımdı. Önde baskı yapan özelliklere sahipti. Dolayısıyla ilk golü de Çağlar'ın hatasıyla, yani ya arkadaş Çağlar, yani önde baskı yapılıyor, topu kaptıracaksın, sen orta bölgeye topu uzaklaştırıyorsun. Yani o top ya paralel, taş çizgisine paralel uzatılır, uzun topla paralel uzatılır, ya da hiçbir şey yapamayacaksan, hiçbir şey bilmiyorsan topu olduğun bölgeden taca atıver canım. Yani bu kadar riske girecek bir pasla, ki öyle yaptın zaten, pas tercihinde göbek, yani ortaya rakibin pres yaptığı alana doğru bir pasla golü yedin 8. dakikada. Yani dün hatta Atletico Madrid Dortmund maçında da benzer bir pozisyon vardı. Yani o maçı hiç mi izlemediniz? Veya birileri size kalkıp da bak böyle böyle şurada bir hata oldu, şu şekilde bir gol yendi, bu tarz pozisyonlara dikkat edin, rakibin ön bölgesi çok kuvvetli tarzında hiç kimse size bilgi vermedi mi? Bilmiyorum açıkçası. Yani biraz maçtan bahsedeyim. İşte UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, İstanbul'da oynayacak rövanştan 2 ya da daha farklı şekilde galip ayrılması durumunda yarı finale yükselebilecek. Müsabakaya iyi başlayan Fenerbahçe Dzeko ile üst üste pozisyonlar da buldu aslında. 8. dakikada savunmanın hatasında, ki az önceki bahsettiğim Çağlar'ın hatasıydı, Fortunius ceza sahası dışından topu filelere göndererek Olympiakos'u öne geçirdi. Yani Adnan Hocam da geldi bu arada. Adnan Hocam hoş geldin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Siz nasılsınız? Vallahi iyiyiz hocam. Yayına başladım. Maçı değerlendiriyordum biraz. Böyle bir giriş yaptım. Sen de geldin. Seninle katılımınla maçı yayınımızı devam ettiririz. Ben devam edeyim hocam. Daha sonra sözü sana vereceğim. 32. dakikada ise Fortunus'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jovatic çaprazdan farkı 2'ye çıkaran oyuncu oldu Olympiakos adına. İşte karşılaşmanın ikinci yarısında yine savunmada top çıkarmakta zorlanan Fenerbahçe
51. dakikada kalesinde tehlike yaşarken benzer bir pozisyonda golü yine yedi. 57. dakikada Kurunić'in hatalı pası sonrasında, yani Kurunić hatalı pas yaptı. Bugün Fenerbahçe inanılmaz derecede hatalı pasla oynadı. Ta ki 3-0 olduktan sonra, yani 3-1'e kadar ciddi anlamda, hatta değişiklikleri de katabiliriz. Biraz sonra değişikliklerle ilgili de bilgiler vereceğim. Oraya kadar inanılmaz pas hatalarıyla oynadı. Kurunić'in yaptığı pas hatasından sonrasında araya giren El Kabi Çukuyo'ya golü attıran isim oldu. Yani asisti yaptı. 3-0 oldu. Devam ediyorum hocam. Sarı lacivertli ekip 68. dakikada farkı 2'ye indirmeyi başardı. Osayi Samuel'in düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında Tadić meşin yuvarlağı Filarel'le buluşturan isim oldu ve 3-1 oldu. Maç asıl ondan sonra renk kazanmaya başladı. Yani 3-1'den sonra farklı bir maça döndü. Farklı bir renge büründü. Fenerbahçe kendisine geldi. Dakikalar 74'ü gösterdiğinde Sarı lacivertli ekip bir gol daha buldu. Ceza sahasına kalabalık giren Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'nin golüyle farkı 1'e indirdi ve durumu 3-2'ye getirdi. Yani turu İstanbul'a bıraktığı bir nevi diyebiliriz. 3-0 geriye düşmesine karşın Tadić ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle skoru 3-2'ye getiren Sarı lacivertliler, dediğim gibi İstanbul'daki rövanşı 2 ya da daha farklı kazanması durumunda yarı finale yükselen taraf olacak. Tadić gol sayısını bu arada 15'e yükseltti. Hocam ben maçı kısaca şöyle bir değerlendirdim. Sen de bir maçı değerlendir istersen, kendi bakış açınla, kendi izleyişinle. Maç hakkındaki yorumun nedir? Adnan hocam buyur. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Şimdi şöyle diyorum. Sesim geliyor değil mi? Elbette hocam, sesin gayet net geliyor, iyi geliyor. Şimdi futbolcuların ve İsmail Hoca'nın kafası bugünkü maçta değildi. Hala o Ali Koç'un açıklamaları, işte Urfa'daki maça çıkmamaları, Uğur'u çıkarmaları ve bu maçtan önceki basın toplantısında İsmail Hoca Karagümrük maçını düşündüğünü söyledi. Bak. Evet. Maça vermediğini söyledi. Şimdi, Evet. yani Fenerbahçe bugün çok amaçsız bir maça çıkmış gibiydi. Hele ilk yarı 0, yani sahada yok. Ondan sonra sen en önemli İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Fred'siz çıkıyorsun. Yani sen şimdi Fenerbahçe'nin 11'ini yapsan bu 3 futbolcu direkt yazarsın. Tabii. Tabii. Bunlar Tabii. yok. Şimdi bunlar olmayınca da zaten orta sahasında bu Kurunić niye almışlar, nereden geldi ben anlamadım. Zayis de buna ayak uydurunca, Zayis zaten Evet. İsmail Hoca'nın bir hücumu var. Zayis de bunun diyaloğu ne anlamadım. Fenerbahçe'de forma giyecek bir futbolcu değil. Ama Zayis de hiç bırakamıyor İsmail Hoca. Şimdi böyle bir eksik kadro ve kafası dağınık bir Fenerbahçe ve hocası çok kötü oyuna başladı ve kaleci ve Çağlar Söyüncü o kadar kötü bir günündeydi ki Evet. yani ben bu iki futbolcunun da Fenerbahçe'de forma giymemeli. Bak, kaleci ve Çağlar. Şimdi daha diğerlerine gelmiyoruz zaten. Livakovic. Geride. Ben hemen kadroları göstereyim hocam. Şöyle. Evet, evet. Şöyle Livakovic. Evet. Yani çok Fenerbahçe'nin istediği bir kaleci değil bu. Fenerbahçe Muslera eşitliğine bir kaleci bekliyordu. Bu kaleci onu hiç aldı. Evet. Ama her maçta çok kötü gol yiyor. Aşırı kötü goller yiyor. Ve takımla defans oyuncularla çok bağlantısı bozuk. Evet. Yani birlik beraberliği yok. Evet hocam. Fenerbahçe bu maça başladı 3-0. Hatta şunu diyeyim, Olympiakos mesela iyi bir takım değil. Yani Türkiye Ligi'nde olsa yani ilk 10'a zor girecek, ilk 6-7'ye zor girecek bir takım.
Hocam Konferans Ligi finali Yunanistan'da oynanacağı için Olympiakos'ta Yunanistan takımı, tek avantajı Yunanistan. Hani baktığımızda Yunanistan'la ilgili Olympiakos'la ilgili söyleyebileceğimiz tek yön bu. Yani Olympiakos bu maçı kendi evinde, bu turnuvayı kendi evinde kazanıp kupayı kaldırmak istiyor. Onun dışında takımın ön hattı iyi hocam ama orta ve geri hattı bir o kadar da kötü yani. Çok kötü. Bir de şöyle, Olympiakos 3. hocayı değiştirdi sezon içinde. Bu 4. Evet. gönderecekler büyük Mendili ihtimalle. var. Evet. Yani Beşiktaş'ta yarışıyor. Hoca değiştirdiler de Olympiakos. Aynen Mendili var, evet. Yani böyle bir takıma karşı 3-0 mağlup duruma düşüyor bak Fenerbahçe. Evet. Ben yani İsmail Hoca'nın bu maçta hiç kafası yoktu. Hala olayları unutamamış. Hala Evet. ligi düşünüyor. Bak yine de ligi düşünüyorlar. Şu an Evet. Fenerbahçe'ye tercih yaptıklarına inan Türkiye Ligi derler bak söyleyeyim size. Evet. Ya böyle bir düşünceleri var. Ondan sonra işte İrfan Can Kahveci girince oyuna hareket getirdi ve onun zaten hareketleriyle goller geldi zaten. Evet. Penaltıyı çok gereksiz yere yaptı Olympiakoslu futbolcu. Çok gereksiz bir penaltı yaptı. Hocam aslında ayağı kapalıydı ya. Yani ayağı açık da girmedi. Ayağı da kapalıydı. Nasıl penaltı oldu ben onu anlamadım yani. Ya tamam hani şimdi ben çok da şey yapmak istemiyorum bu maç üzerinden ama hocam eğer maç 3-0, ben şöyle bir yorum yapayım bak. Şunu söyleyeyim. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu ve Süper Kupa öncesi olağan genel kurulda Süper Kupa finaline çıkmama kararı alınmasından sonra Süper Kupa finaline çıkmayan Fenerbahçe futbol takımı maçı oynamamış oldu. Farz edelim TFF Süper Kupa finaline ertelemişti hocam. Evet. Doğru mu? Yani oynamadı. TFF'de Evet, TFF'de ertelemişti bu maçı. Farz edelim ertelemişti kendi istedikleri gibi. Öyle oldu neticede. Peki siz 30 milyon Fenerbahçe taraftarı adına erteleme kararı almanıza rağmen neden bu maçta yenildiniz? Neden bu maçta daha avantajlı bir skorla ayrılmadınız? Size erteleme, yani kendi kendinize almış olduğunuz, yani orada 20 bin tane kongre üyesinin 30 milyon Fenerbahçeli futbol seyircisi taraftarı adına almış olduğu kararın getirisi ne oldu? 0. Yazık, günah değil mi? 30 milyon diyorsunuz, 30 milyon Fenerbahçe taraftarına. Şimdi yayınlarımızda biz bunları dile getirdiğimizde fanatik Fenerbahçeli taraftarlar bizlere yoğun tepkiler gösteriyorlar. Fakat onları da anlıyoruz. Ama onlara buradan sesleniyorum. Diyorum ki, tekrar soruyorum hatta. Sizin adınıza Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı, Yönetim Kurulu ve orada bulunan, statta bulunan, olağan kongresinde bulunan 20 bin kongre üyesinin maça çıkmama kararı alması sonucunda bu maçta sizin ne gibi bir avantajınız oldu? Ben kendi adıma maçı izlerken ben üzüldüm ben. Ben kahroldum yani. O 3-0'dayken özellikle maç 3-0'a geldiğinde inanılmaz derecede üzüldüm yani. Bir de Ki Fenerbahçeli değilim ben yani, düşünün. 3-0 iken bir gol kaçırdı Olympiakos. 4-0 oldu. Evet. Yani %100 Evet. bir pozisyon kaçırdı. Evet. 4-0 olsaydı ne olacaktı? Buyur Ali Koç. Yabancı hakem, yabancı VAR hakemleri mum gibi oynadınız. Evet. Mum gibi oynadınız ya. Ne oldu? Sonuç? Bu maçı da Galatasaray yüzünden kaybetti herhalde. Onu söyleyecek. Ceza sahasının içerisinde sizin Fenerbahçeli futbolcunun eline
Olympiakoslu futbolcunun eline çarpan İrfan Can vurdu da ceza sahasının içerisinde eline çarptı ve hakem penaltıyı vermedi. O pozisyon Türkiye'de olsaydı şu an bütün ülke ayaktaydı. Şu an bütün ülke ayaktaydı. Evet. Hadi şimdi de takımı çek bakalım Konferans Ligi'nden. Aa. Şimdi de çek takımı Konferans Ligi'nden. Hakem o penaltıyı vermedi. Olympiakoslu oyuncunun eline, ceza sahasının içerisinde eline değen topu hakem penaltı vermedi. VAR hakemleri penaltı vermedi. Takımını UEFA Konferans Ligi'nden de çek. 2 gün sonra yine olan kongreye git. Aynı kongre üyeleriyle Konferans Ligi'nden de çekilme kararı al. Çıkmama kararı al. U19 takımıyla çık. Ben Fenerbahçeli, gerçek anlamda Fenerbahçeli taraftarlar adına üzülüyorum. Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü, Ali Koç ve etrafındaki şakşakçılar Fenerbahçe Spor Kulübü'nü gerçekten çok zor durumlara düşürdüler. Düşürmeye de devam edecekler gibi geliyor bana. Adnan Hocam buyur. Veriyor. Zarar veriyor hocam. Zarar veriyorlar. Evet, zarar veriyorlar. Ben yine geleyim. Bu sahanın en iyisi Fenerbahçe'nin Ostravol'daydı. O da sakatlandı zaten. Sakatlandı. Evet hocam. Orada bayağı ciddi herhalde bir sakatlığı var. Ne kadar olacağını onu doktorlar karar verecek. Evet. Yani bu işte Bekao'nun kafası hep sakatlıkta zaten. Adam Fred, ya. Bekao. Fred de Evet. müzgün hocam. Fred de müzgün yani. Evet, müzmin. Evet. Şimdi zaten bu yani bugünkü maçı 3-2'ye döndüyse 3-0 4-0 olacak maçı yine Olympiakos'un kendi basit hatalarından kaynaklandı. Yoksa %100. Fenerbahçe'nin iyi bir oyun oynayıp aldı diye. Fenerbahçe bugün 30. dakikada oyuncu değiştirmeliydi bak İsmail Hoca. Evet. En az 30. dakikada ben görüyorum diyorum ki oyuncu değiştirmeli. Hele ikinci yarı başlarken en az 2-3 tane futbolcu değiştirmesi lazım. Evet. Senin şimdi elinde en iyi kadronun az topçum İsmail Yüksek'le Ferdi Kadıoğlu. Kardeşim niye oynatmıyorsun? Sen bu maç senin için hayati bir maç. Evet. Ama Hocam yok, şey diyor işte yoğun bir fikstürümüz var diyor. Şimdi ben istersen İsmail Hoca'nın maçtan sonraki ilk değerlendirmelerini yorumlayayım. Bugün buraya okuyayım yani. Bugün buraya Evet. biz avantajlı bir skor elde etmek, hatta kazanmak için geldik. Oyuna iyi başladık. İlk 6-7 dakikada 2 pozisyonumuz vardı. Değerlendiremedik. İlk yarı sonuna doğru oyun kontrolü bizde olmasına rağmen basit golle yedik. Soyunma odasına bu maçı çevirebileceğimizi söyledik. Bazı konuşmalar yaptık. 3. golü yedik. Basit bir goldü. Kendi hatamızdı. Buna rağmen oyunu bırakmadık. Risk alarak değişiklikler yaptık. 3-3, hatta 4-3 bile kazanabilirdik. Ben 4-3 kazanabileceğini zannetmiyorum ya. Yok. Sonuçta orada biraz ironi yapmış herhalde. Sonuçta bugün belki mağlup olarak değil, en kötü beraberlikle veya maçı kazanarak dönmek istiyorduk. 3-0'dan 3-2'ye dönmek de güzel diyor. Reaksiyon verdik diyor. İstanbul'da taraftarımızla birlikte turu geçeriz diyor. Bak geçeriz diyor. Net söylüyor. Yoğun bir fikstürümüz var. Bazı sakat oyuncularım var. Taraftarlarımız, kamuoyu bunları bilmiyor. Bu oyuncularla yaşayan benim. %100 hazır olmadıkları için 15-20 dakika oynayabilsinler diye kadroya aldık. Yoğun bir fikstürümüz var. 3 günde bir maç oynuyoruz. Bu oyuncuları tanıyan ben ve ekibim. 60. dakikadan sonra ortaya konan reaksiyon çok iyiydi. Ya İsmail Hoca, 3 günde bir nasıl maç oynuyorsun ya? Ya sen 10 gündür maç yapmıyorsun ya. 10 gündür takım maç yapmıyor. 10 gündür Fenerbahçe futbol takımı maç yapmıyor ya. Madem sakat oyuncuların var, futbol kamuoyu, taraftarların bunları bilmiyor, o zaman basın açıklaması yapacaksın. Bunları açıklayacaksın. İnsanların kafasındaki soru işaretlerini gidereceksin.
Ve sen 3 günde bir maç oynuyoruz diyerek hangi biz mi izlemiyoruz maç yapıyorsun da yani? Hangi maçlar oynuyorsun 3 günde bir ya? 10 gündür bu takım maç yapmıyor ya. Ya inanılır gibi değil ya. Ben hakikaten yani kafam almıyor ya bazı açıklamalarını yani. Osterwolde ve Tadic üzerinden de yine yorumlamış. Osterwolde inşallah büyük bir şey, Osterwolde'de inşallah büyük bir şey yoktur. Kontrollerden sonra belli olacak. Tadic'te bir şey yok diyor. Hasarlı bir şekilde maçı tamamladık. Gönül ister ki oyuncularım maçları sağlıklı şekilde bitirsin. Maalesef şanssızlık yaşıyoruz. İnşallah bu maçta bunu sonlandırmış oluruz. Taraftarların beklentisini biliyorum diyor. Taraftarların beklentilerini biliyorum. Benim beklentilerim taraftarlar gibidir. Güçlü karakterli oyuncularım var. Hangi şartlarda olursak olalım, nerede olursak olalım herkese gösterdik. Son Adana Demirspor maçında bir tane sağlam oyuncum vardı. Sakat oyuncular için doktorlar 15-20 dakika oynayabilir dediler. Ben risk aldım ve 60'tan sonra oyuna aldım. Oyuncularımın sağlıklı bitirebilmeleri gayet güzel. Önümüze bakacağız diyerek maçtan sonraki ilk açıklamalarını tamamlamış. Valla ben açıkçası hayret ediyorum. İsmail Hoca'ya şaşırıyorum. 10 gündür bu takım maç yapmıyor ve sen 3 günde bir maç yapıyoruz diyerek maç sonu değerlendirme yapıyorsun. Adnan Hocam. İsmail Hoca'da şu da vardı. İsmail Hoca farkındaysan basın toplantısında çok sinirliydi. Evet. Yani sorular da soranlara kızarak cevap verdi birkaç basıncıya. İsmail Hoca'nın kafası hala Urfa'daki maça kalmış bak. Hocam. Şu Barış'ım. Buyur hocam. Şunu söyleyeyim. Şimdi senin Avrupa'dan dünyanın her yerinde A klasman futbolcuların var. Sen şimdi Urfa'ya götürmüyorsun bu topçuları. Bunlar böyle şeyler görmemişler, yaşamamışlar. Yani yönetimin kaprisleri yüzünden futbolcuları sen maça çıkarmıyorsun. Bunlarda rahatsızlık oldu bu futbolcularda bak. Yani rahatsızlık. Şimdi ben de oraya değinecektim hocam. Oraya gelecektim. Sen aynı tespit, aynı düşünceleri deyiz demek ki. Aklın yolu bir hocam. Tabii futbolcu oynamak ister. Abi Avrupalı adam böyle şeylere şey yapmaz. Avrupalı adam çıkıp oynamak ister. Bizim Türkiye'dedir bu. Ali Koç çıkar işte çıkmıyorum. Aynı mahalle sokaklarda çocuklar küser ya birbirine. Küstüm, oynamıyorum, oyunu bu. Aynı öyle yapıyor. Bu futbolcular da rahatsızlık yarattı. İsmail Hoca'nın sinirlerinin en büyüğü futbolcuların yani söz geçiremeyecek yakınlarda yani. Çünkü hoca diyecek ki hocaya ben takımı çıkarırım diyecek. Bak hocayı dinler başlar. Ne olursa olsun çıkardı İsmail Hoca'nın yerine her hoca olsa. Hoca olsa onu yapsın hadi göreyim bakalım. Evet. Yani iyi bir yabancı hocaya yapsın onu hadi göreyim. O gün gider o topçuyla hocalar. Ama bizim Türk hocalar gidemez abi. Yönetim ne derse kuzu tamam. Yani bitmiş bu işler ya. Hocam çok güzel tespitlerde bulundun. Seninle %100 aynı düşüncedeyim. Fenerbahçe yani Ali Koç ve yönetiminin almış olduğu kararlar neticesinde futbolcuların reaksiyonları daha fazla stresli bir şekilde artarak devam etmiş. Yani aslında patlamaya hazır bomba gibiler. Sahanın içerisinde anlamsız reaksiyonlar gösterdiler. İsmail Kartal'ın basın açıklamasındaki yaklaşımı, reaksiyonu senin de dediğin gibi gerçekten dolular yani. Müthiş dolmuşlar. Bu Fenerbahçe Spor Kulübü'ne başkanın almış olduğu, Ali Koç'un almış olduğu kararlar futbol takımını gerçekten çok zor duruma yani mental olarak hocam çok zor duruma getirmiş belli. Tabii, çok rahatsız olmuşlar. Seninle %100 aynı fikirdeyim hocam. Haklısın. Katılıyorum hocam. Hocam Tadic gol sayısını 15'e yükseltmiş. İşte karşılaşmanın 66. dakikasında
Red Sos'un ceza sahası içinde Osayi düşürmesiyle kazanılan penaltıda Tadic farkı filelere gönderirken yani penaltıyı gole çevirirken fark da 2'ye indi şeklinde 3-1 oldu, evet. 3-1 oldu. Ondan sonra bu gol Tadic'in bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde elemelerin ardından attığı ikinci gol oldu. Tecrübeli oyuncu bu gollerin ikisini de penaltıdan kaydetti. Tadic bir önceki turda Belçika ekibi Giosi ile deplasmanda oynanan mücadelede penaltıdan attığı golle skoru 3-0'a getiren isim olmuştu. 35 yaşındaki futbolcu attığı bu golle bu sezon tüm kulvarlardaki gol sayısını 15'e yükseltti. Tadic takım arkadaşlarını da 13 kez golle buluşturarak toplam 28 gole etki eden isim oldu hocam. Ne diyorsun? Yani bugün gözüne batan Fenerbahçeli oyuncular arasında kimler vardı? Yani ben bugün kimseyi beğenmedim. İşte İrfan Can, bu Ferdi Kadıoğlu, bunlar girince biraz hareket getir işte. Asıl işte az futbolcular girince ideal 11'deki futbol şekli değişti. Ben hala oradayım. Dördüncü golü yeseydi Fenerbahçe, o zamana kadar hoca nerede? Yani hoca inan 30. dakikada oyuncu değiştirmeliydi. Yani biz daha Evet. çok bu işten anlıyorsa 30. Tabii dakikadan canım. itibaren oyuncu değiştirme. Hele değiştirmedin, ikinci yarıya değiştirerek başlamalıydı. 3-0'dı ya. %100 gol kaçırdı. %100 yani. Hocam O da 45. dakikada Ferdi'yi aldı. 62'de İsmail'le Fred'i aldı. 84'te de Bonucci'yi aldı. Yani İsmail Hoca bence bugün yine yaptığı değişikliklerle oyunu okuma tarzı ve şekliyle sınıfta kaldı diyebilirim ben de. İsmail Hoca'da şu da olabilir kafasında. Acaba her an bir telefon gelir, Ali Koç bir şey mi diyecek, işte sağdan çekilin. Sağdan çekilin. Tabii bunu bekliyor gibi bir hareketi var yani. Yani Fenerbahçe Spor Kulübü'nün İsmail Kartal'ın futbolcu falan hep kafası artık iyice dağıldı yani, değil mi hocam? Evet dağıldı. Valla Yani Ali zor. Koç gereksiz yere Gereksiz. takımına zarar veriyor. Hele sen şimdi Karagümrük'te maçını kaybetsen ya da puan kaybetsen, bundan sonra zaten daha ne kaybedeceği maçlar olabilir. Kim verecek bunun hesabını? Hocam bak, sözümü yine tekrarlıyorum. Aynı yere geleceğim. Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı ve ekibi olağan kongrede üyelerle beraber 20.000 üyeyle beraber Urfa'da oynanacak Süper Kupa finaline çıkmama kararı aldılar. U19 takımıyla çıkma kararı aldılar ve maçın ilk durduğu anda da sahadan çekilme kararı aldılar. Doğru mu hocam buraya kadar? Ve Fenerbahçe takımı 10 gündür de maç yapmıyor. Yani farz edelim ki kongre kararı almadın. TFF bu maçı ertelemişti. Ve sen bugün geldin Olympiakos maçına deplasmanda çıktın. Peki ne değişti şu anda? Yani senin Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bu maça etki edebileceği, almış olduğu kararlardan dolayı etki edebileceği herhangi bir hamle oldu mu? Ben merak ediyorum yani. Takımı batırıyorlar. Gerçekten takımı çıkmaz bir girdabın içine doğru çekiyor. Soktular yani. Abi. Evet. İrfan Can Kahveci elemelerin ardından ilk kez gol sevinci yaşadı diyor hocam. Olympiakos karşısında 74. dakikada Szymanski'nin pasında fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci bu sezon 15. golünü atarak Avrupa'da eleme maçlarının ardından ilk kez gol sevinci yaşadı. Ligde forma giydiği 27 karşılaşmada 10 gol atıp 9 asist yapan milli futbolcu UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 4 gol atıp 2 kez de takım arkadaşlarına asist yaptı. Osayi Samuel
kramponlarını değiştirdi hocam maç esnasında. Karşılaşmanın ilk yarısında giydiği kramponlardan memnun olmayan Osayi yedek kulübesine işaret ederek yeni krampon talep etti. 29. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sakatlık yaşamasıyla birlikte kenara giden Osayi oyunun durmasından faydalanarak kramponlarını da değiştirmiş oldu. Maç içerisindeki bir andı bu hocam. Osterwolde devam edemedi hocam. Sakatlandı. Mücadelenin 42. dakikasında korner bayrağına yakın noktada Masouras ile ikili mücadeleye giren Osterwolde sağ dizinde ağrı hissederek topu taça gönderdi. Sakatlığı da ciddi gibi ben hani izlediğim kadarıyla ciddi bir yüzündeki ifade ve sakatlık anındaki hareketleri arabayla falan götürdüler. Ciddi olduğunu düşünüyorum. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında oyuna devam edemeyeceği belirtilen Hollandalı futbolcu sedye ile oyun alanını terk etti hocam. Arabayla terk etti. Daha sonra Osterwolde'nin yerine Ferdi Kadıoğlu dahil oldu. Bakalım yani Osterwolde'nin durumu ne olacak? Ne derecede? İnşallah yani sakatlanmaz abi. Ya umarız. Şimdi haftaya da yine rövanş maçı var yine Olympiakos'la. Tabii. Umarız o maçta geçmiş evet. olsun. Dileklerimizi de iletelim biz yine buradan Osterwolde'ye. Kart cezalısı duruma düştü herhalde. Evet, Szymański'de gördüğü kartla kart cezası durumuna. Evet. Hocam bu arada Fenerbahçe Olympiakos'a karşı 3. kez de kaybetti. Çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Fenerbahçe rakibiyle oynadığı 3. resmi maçtan da yenilgiyle ayrıldı. 2021-2022 sezonunda Yunanistan temsilcisiyle UEFA Avrupa Ligi D grubunda eşleşmişti Fenerbahçe. İstanbul'daki maçı 3-0 kaybederken Atina'dan da 1-0'lık sonuçta mağlup olmuştu olarak ayrılmıştı. Fenerbahçe Olympiakos'la karşı karşıya geldi. 3 müsabakayı da yenilerek kaybetti hocam bugünkü maçla beraber. Yani bu işin rövanşı da var. Tabi rövanşta umarız çok hani 3-0 olsaydı çok farklı konuşabilirdik. Çok farklı çok tehlikeli bir sonuçtu. Ama 3-1 bu maç mümkün değil. evet 3-1 çevrilmeyecek bir skor değil ama eleştirilmeyecek bir skor da değil hocam. Şimdi yani eleştirisi çok fazla olan bir maç. Yani. Bu hale düşmemeliydi yani. Olmamalıydı evet. Buyur hocam. Biraz anlat istersen evet. Yani bugün Fenerbahçe'yi beğenmedim. Hala aynı cümleleri kullanıyorum. Kafası gerilerde kaldı. Hocası zaten dağılmış. Hocası şu kadar ne emir gelir diye bunları düşünüyor. Ama bu arada öbür haftaya da mesela cezalı futbolcu var. Sakatlar da var. Eksik kadroyla çıkacak büyük ihtimalle. Karagümrük maçı da var. Yani şu anda Fenerbahçe bilmiyorum nasıl toparlayacak, ne yapacak. Hoca çok sinirli. Hoca da yani biraz morali gitmiyor. Hocam sakatlıklar ve kongreyle beraber alınan kararlar işte Urfa'daki Süper Kupa finaline çıkmama kararı o bu falan işte U19 takımının öne sürülmesi falan bunlar hep takımın dengelerini bozmuş belli ki. Mental anlamda söylüyorum. Mental anlamda kafaları dağılmış dediğin gibi evet hocam. Dağılmış. İnşallah rövanşı alır, turu atlar. Ama Fenerbahçe gerçekten Avrupa maçını ağırlık vermiyor hissi verdi bugünkü maç. Yani Avrupa'ya önem vermiyor. Yani işi gücü Süper Lig'e düşünüp Galatasaray'ın önünde şampiyon kapatmanı. Yani o hayatını verecek düzeyde Ali Koç yani şampiyonluk için. Bu derece kenetlenmiş. Yani Galatasaray şampiyon olmasın da biz Avrupa'dan da olalım. Önemli değil diyor. Yani o belli oluyor zaten onun şey. İsmail Hoca'nın da dünkü basın toplantısında bu Avrupa maçından ziyade ligi düşünüyor. O söylüyor zaten. Ama işte büyük takımlar Fenerbahçe gibi takım
Abicim şimdi bu sene şampiyon olsan ne olur? Bir sayı arttırırsın. Ama Avrupa'daki başarı küçümsenmez, hiç unutulmaz. Bak Galatasaray'ın Avrupa Kupası unutuluyor mu? Süper Kupası unutuluyor mu? Yani 100 yıl geçse de anlatılır. Avrupa'da alınan Evet. bir kupa 100 yıl seni anlatır. Ama şampiyon oldun bu sene. Geç. Ne oldu? 20. şampiyon olursun, 19. olursun, 21. olursun. Sayıyı koyarsın sadece. Bir de kupa gider bizde. Ama Avrupa maçı işte Galatasaray ile Fenerbahçe'nin arasındaki fark bu. Galatasaray ecnebi takımlarını yenecek diye kurulan bir takım. Bak şeyinde var yani yönetmen. Bu işte Avrupa'yı Galatasaray şu anda e, final oynasın ya da çeyrek finalde olsun. İnan Süper Lig'i düşürmez. Önceliği Avrupa'dır. Evet. Ama Ya Galatasaray'ın kültüründe de var hocam. Yani Avrupa'da oynamak Galatasaray'ın kültüründe de var. Galatasaray Avrupa'da farklı oynuyor hocam. Hocam bak yenilse bile oynadığı futbol tabii. herkes tarafından takdir edilen bir futbol oluyor yani. Ama Barış'cığım şunu da gördüm ben. Mesela taraftarlarda da bir coşku yoktu. Bak yani herkes Urfa'daki maçı, Ali Koç'un açıklamaları takımı çektiğine kalmış. Yani herkes onu yaşıyor hala. Geride kalmışlar yani. Bugünkü Avrupa Evet. maçından çıkıyorlar. Bir coşku. Mesela formalı ben kimseyi görmedim. Bakırköy gibi yerde bak kalabalık insan kaynıyor. Normalde Fenerbahçe gazozunu oynasa Fenerbahçe formaları da çıkarmıyorlar sokağa. Hocam Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve yönetiminin 30 milyon Fenerbahçeli taraftarı adına almış oldukları kararı birçok Fenerbahçeli gerçek anlamda, gerçek manada birçok Fenerbahçeli taraftar kabul etmiyor hocam. Etmiyor. Ve Fenerbahçe dolayısıyla güzel. Biz diyor gazozuna da oynasak, mahalle maçı da oynasak biz tam kadroyla çıkan bir takımız kardeşim diyor. tabii. Biz de küsme Müslümanla. Sen diyor yukarıda bir Ali Koç'sun. Sen federasyona gücün yetmiyorsa eğer sana zarar verildiğini biliyorsa sen o zaman nasıl kurtulsun? Nasıl Ali Ya Koç'sun? biz burada Yani, bu gerçekleri söylerken fanatik Fenerbahçeli taraftarlar tarafından linçleniyoruz. Ama onların tabii, ya hayır ama hocam ama biz gerçekleri ve doğruları söylüyoruz ya. Tabii canım Allah o Biz yorumumuz yok. biz spor yorumculuğu yapıyoruz burada yani. Yani bizden Yani bizi taraftar gibi görüyorlar. Bizi hani belli bir kanal belli bir takımın taraftarı gibi görüyorlar. Ya evet tarafımız var ama yayında tarafımız yok bizim ya. Gerçekler neyse biz onu anlatıyoruz, onu söylüyoruz yani. hocam şunu söyleyeyim bak en basit yani hiç ilgisi olmayan Süper Kupa finaline U19 takımını göndereceğin Ali Koç senin haklılığını ben nerede görürüm biliyor musun? İstikrarlı bu konuda. Hadi çıkma Süper Lig'e. Karagümrük maçına çıkma kardeşim. Tabii. Bak hadi. Ben de yanında olmasam şerefsizim. Aynen. Ben de arkanda olurum. Çünkü derim Evet. ki adamın bir bildiği var bak. Adam şampiyonluğu da bırakmış, ligi de bırakmış. Demek ki bir bildiği var demezsem her bildiğim yalan. Evet. Hadi Karagümrük maçına çıkma. Hocam bak bu olayların arkasında tamamen şimdi bak, az önce İsmail Hoca ne diyor? Fenerbahçe taraftarlar bizim neyin içerisinde olduğumuzu bilmiyorlar. Bu oyuncularla gece gündüz birlikte olan benim diyor ki haklı. Şimdi bunlar mutlaka konuştular. Hocam sakat oyuncularımız var. Zaman kazanmamız lazım. Aynı zamanda da biz bunu gerekçe göstererek bir tepki vermemiz gerekir diye bence böyle bir planlamayla yola çıktılar. Neticesinde bugün gördük yani. İsmail Hoca'nın açıklamasında gece gündüz ben futbolcularla beraberim, ben bilirim dediğinin altında ne yatıyor biliyor musun? Az önceki dediğimiz gibi futbolcular rahatsız geçenki hafta. Rahatsız hocam. Rahatsız. Orada sıkıntılar yaşıyor hoca. Sakatlık falan der ya sakat. Yarı takımda sakatlık. Dersin ki Ostravol'da 2 maç sakatlandı oynar dersin. Ve gece gündüz beraberim ben biliyorum futbolcularımı diyorsa orada psikolojik bir sıkıntı var. Hocam bak insan vücudunun fizikinin genel yapısını 3 aşağı 5 yukarı hepimiz biliyoruz. Futbolla ilgilenen
ilgilendiğimizden dolayı da biz daha farklı biliyoruz. Eğer beyin vücuda hükmetmiyorsa vücut çok çabuk sakatlıklar yaşar. Tabii. Çok fazla reaksiyon gösteremez. Şimdi İsmail Hoca'nın 3 günde bir futbol oynuyoruz demecinin gerçekliğini yansıtmayan realistik bir durum var ortada. Bu takım 10 gündür maç yapmıyor. Ve ne o evet. Olympiakos 3 güne bir maç yapıyor şu anda. Evet, Olympiakos 3 güne bir yapıyor. Fenerbahçe takımı değil. Evet, Olympiakos yapıyor ama Olympiakos bugün çatır 3-0 öne geçti kardeşim. 4.'yü de bulacaktı. Bir de ne oldu da bu oyuncular çabuk sakatlanıyor? Bununla ilgili de İsmail Hoca'nın açıklama yapması lazım. Tabii. İsmail Bak, Hoca açıklaması lazım. bu kadar tabii yani bu kadar çabuk sakatlanan futbol takımının oyuncularına ne oldu? Ne oluyor da bu oyuncular bu kadar çabuk sakatlanıyor? Sezon başladığında Fenerbahçeli futbolcu gerçekten coşkulu bir oyun oynuyorlardı. Evet, coşkulu oynuyorlardı. Mesela Szymański takımın en iyisiydi. Szymański şu an eski formunda değil. Değil. Kurunic aslında çok iyi bir futbolcu ama geldi geleli Kurunic geziniyor. Hepsinde düşüş var futbolcuların. Hepsinde düşüş var. Evet. İşte bu nedir yani? Bu İsmail Hoca cevap verecek kardeşim. Biz vermeyeceğiz ki. İsmail Mutlu hocam. Her gün beraber. Evet, Mutlu hocam, Evet. sayın hocalarım iyi yayınlar diliyorum demiş. Tatvan'dan selamlar demiş. Hocam Atina nereye, Tatvan nereye? Biz seni Atina'ya maça gönderdik. Sen Tatvan'a gitmişsin hocam. Olympiakos Fenerbahçe maçını izlemek için gönderdik seni. Tatvan'a gitmişsin hocam. Hocam selamlar, saygılar. Kendine dikkat et. Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Tatvan'a selamlar. Hocam Fenerbahçe'de Ceko Yunan taraftarlara Türk bayrağını cevap verdi. Türk bayrağını gösterdi. Kakis stadyumunda oynanan maçta Ceko flash bir hareketle gündeme geldi. Yunan taraftarların tepki gösterdiği Boşnak Yıldız cevap olarak Fenerbahçe formasındaki Türk bayrağını tribünlere gösterdi hocam. Yani ne diyorsun bu harekete karşılık? Yani Güzel bir hareket. Çünkü o da güzel bir hareket. Evet. Var biliyorsun ülkelerinin yani. Evet. Bayağı zulüm görmüş bir ülkenin insanları. Evet. Oradan dolayı bir milliyetçilik duygular var. Türkler zaten bir sevgileri var. Evet. Yunanistan olunca da bu karşısında Yunan olunca da bu Türk bayrağını onlara işte geçmişi de düşünerek kendi ülkesinin de yaşadığı sıkıntıları orada işte coşkusunu çıkardı dışarı. Güzel bir hareket tabii canım. Tabii güzel tabii. Tebrik ederiz kendisini. Güzel bir hareket. Aynen öyle. Hocam bu arada UEFA ülke sıralaması güncellendi ama Türkiye'nin sıralamadaki yeri değişmedi. Türkiye yine 9. sırada 38.100'lük bir puanla yerini korudu. 10. sırada da hemen bizi takiben İskoçya var. 36.050'lik puanla da yine devam ediyor. Yani Fenerbahçe bugün 3-2 mağlup olmasına rağmen 9. sıradaki yerimizi koruduk. Umarız bu biliyorsun yani ülke puanı çok önemli. Şampiyonlar Ligi için, takım sayısı için, fazla katılım için mi? Aynen öyle. Yani önemli bir durum yani. Oralarda kalmamız lazım. Yani bizim o alanda, o bölgede Kapatmamamız lazım. evet. Kapatmamamız lazım. Kapatmamamız lazım. Hocam Fenerbahçe'ye haftaya oynayacağı kendi saha ve seyircisindeki maçta başarılar diliyoruz. Umarız bugünkü gibi sonradan açılan değil de baştan sona etkili oynayan bir Fenerbahçe izleriz ve turu da umarız ülke puanı adına kazanırlar. Bizler de
kendilerini tebrik ederiz yine yayınlarımızda. Hocam Süper Kupa ile ilgili Fenerbahçe'ye PFDK'dan cezalar geldi. Açıklandı yani, daha doğrusu. Yayınlandı. Beklenen ceza. Fenerbahçe'nin Süper Kupa karşılaşmasında sahadan çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi PFDK. Ayrıca Fenerbahçeli ekibe 4 milyon TL'de para cezası verdi. Yanı sıra takımı, U19 takımını sahadan çeken idareci Ahmet Ketenci'nin de müsabakalardan 60 gün hak mahrumiyetiyle cezalandırılması ve 520 bin TL'de parayla cezalandırılmasına karar verilmiş. Evet. Yani ben biraz şey buldum ya. Sanki böyle hafif gibi geldi bana. Ne diyorsun hocam? He? Hocam şu anda federasyon hafif aldı zaten. Galatasaray'da para cezası veriyor. Urfa'da tarafsız bir sahada Galatasaray taraftarına kötü tezahürattan ceza veriyor. Ne biliyor musun işte? 100 bin TL mi ne? 100 bin TL galiba değil mi hocam? Onda da pek bir şey yok da galiba. Öyle bir şey olacak. 212 bin mi? Tamam, tavşan kaç tazı tut misali bunlar. Yani onun da gönlüdür, onun da gönlüdür. Yani yeteri Galatasaray adı bir yerde çıkmaz. Hemen federasyon Fenerbahçe'nin yanına bağlıyor Galatasaray. Hemen bağlıyor. Yani illaki dokunacak yani. Dokunacak illa. Hiç hazır vaziyetinde dursan bile bu sefer diyecek ki niye hazır vaziyetinde duruyorsun? Gel şu ceza. Evet. Çünkü niye? Her tarafa böyle şirinlik yapmanın derdinde. Federasyon dağılmış zaten. Şu anda federasyon ne yaptığını bilmiyor. Yoksa bu maçın cezası bunlar değil tabii canım. Evet. Yani sen bunu Avrupa'da yap hadi bakalım. Hazırlık maçında çekilemezsin hocam. Hazırlık maçında bile. Resmi hazırlık maçında çekilemezsin. Doğru diyorsun hocam. Tabii hocam Galatasaray mali açıdan son 9 ayda dikkat çekti. 608 milyon lira gibi bir gelir elde ettiğini açıkladı. Evet. Galatasaray'da mali yönden olumlu gelişmeler de yaşanıyor. 1 Haziran 2023 29 Şubat 2024 tarihleri arasındaki faaliyet raporunu açıklayan Sarı Kırmızılılar 9 aylık süreçte 608 milyon lira kar elde ettiğini dile getirdi hocam. Hocam evet, 608 güzel para. Çok güzel bir para. İşte bak, diğer takımların hoplamalarının, zıplamalarının en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu hocam. Bu başlangıç daha. Bu başlangıç. Evet. Ki Galatasaray Kemerburgaz'a taşındığı zaman, Florya'yı boşaltıp taşındığı zaman Florya'daki plan, proje uygulandığı Bankalar Birliği'nden çıkacaklar hocam. Tabii Bankalar Birliği'nden zaten en kısa zamanda çıkılıyor şu anda. Onun kararı verildi, çıkılacak. Galatasaray sürdürülebilir, kendine yeten ve devamlı para arttıran, kar eden bir kulüp haline geldi. Yani borçlu bir takım haline geldi. Kendine yeten. Evet. Çünkü faize çok para gidiyor. Müthiş faiz gidiyor yani. Evet, kazancının o mesela 600 küsur açıklandı. En az onun 2 misli faize gitmiştir. Evet. Faiz çok büyük faiz ödüyor Galatasaray. Ondan kurtulmanın derdindeler. Ondan sonra bu Kemerburgaz tesisleri bitiyor. Florya'da işte o plan projeler yerine getirilecek. Orada çok büyük bir kazancı var Galatasaray'ın. Galatasaray'a zaten büyük arazileri var. Bu yeni havalanın orada da büyük araziler almış. 550 bin dönüm. Galatasaray Adası var. Galatasaray Adası zaten şu anda güzel tesisler kuruldu. O kiracıdan çıkmıyordu. Kiracıyı çıkardılar, aldılar. Yeri içini yaptılar güzel. Açıldı orası. Orada güzel restoranlar var. Havuz girilebilir. Herkes girebilir yani. Dışarıdan herkes orada müşteri gibi girer. Halka açıldı yani oralar değil mi hocam? Üye olmana gerek yok. Üye olanlara indirim yaptılar yani. Ondan sonra
Diğer arazi, Büyükçekmece'de var arazi. Yani Galatasaray'ın gerçekten altyapısı, arazisi çok büyük. Galatasaray bunlar işte bizim yöneticiler Dursun Başkan ve Erden Timur bu işin uzmanı. Evet. Başka birileri olsa belki bu kadar beceremez. Çünkü bunlar inşaat işini biliyorlar. Anladın mı? Böyle yatırım, Evet. toprak, arazi, inşaat, yapım, satım, pazarlama bunların işi olduğu için o şans Evet. yani. Galatasaray için bunlar bir şanstı bence. Bunu hazmedemiyorlar zaten. Ali Koç bunu görüyor zaten. Ali Koç'un en Evet. büyük derdi ara açılırsa, Galatasaray borçlu bir takım olursa zaten Ali Koç'un savaş açmasının en büyük sebebi Bankalar Birliği'nden çıkması. Çünkü o Bankalar Birliği'nde kendinin bankası da var. Kendinin bankası da var. Tabii. Tabii. Kredi de var ya. Şimdi en büyük şey bu. Araya açılacak. Yani faizden kurtulacak Galatasaray. Çünkü bu projeyi uygulayan bir Galatasaray inan var ya ikinci bir takımla arası yani Real Madrid'de bir Adanaspor, Demirspor, Bursaspor'u düşün. Böyle bir aralık olacak. Bunun farkındalar zaten. Olacak. Bu yani bitiyor. Kemerburgaz bu sezon sonunda yeni sezon başlarken taşınacak. Stada da yakın hemen zaten. Ben oradan da gidince çekim yaparım. Ne kadar kaç dakikada gidiliyor, geliniyor. Tamam Gösteririm size hocam. yayınlarsın. Çok Tamam güzel. hocam. Stada çok trafiği görmeyecek, bir şey görmeyecek. Çok güzel. Galatasaray yani geleceği iyi, parlar. Yeter ki Galatasaray'da birlik beraberlik olsun, devam etsin birlik beraberlik. Şu anda iyi bir bütünlük var. Yani muhalefet içinde muhalefet yapmasınlar yönetime. Hep beraber olsunlar. Önü açık. Bunu görüyor zaten diğer takımların sıkıntısı o zaten. Anladım hocam. Hocam hemen şöyle İsmail Yüksek'ten de yine hemen maç sonrası demeçler gelmiş. Maçtan önceki söylemiştim. Gerçekten rahattım. Takıma güveniyorum. Gerçekten kaliteli bir takımız. Sonuna kadar gücünü gösteren bir takımız. 3-0 olmasına rağmen gerçekten müthiş mücadele ettik. 3-0'dan sonra reaksiyon gösterdik. Daha da atabilirdik. Kaçırdıklarımız var. Avantajlı skor istiyorduk. Olmadı. Haftaya Kadıköy'de bir maç var. Orada turu geçeceğimize inanıyorum. İsimlere takılıp kalmak ayıp olur. Fenerbahçe formasını giyen herkes mücadelesini veriyor. En iyisini vermeye çalışıyor. Bazen biz, bazen onlar iyi oynuyor. Birliktelik önemli. Sahada arma önemli. Herkes bunu biliyor zaten. Bugün reaksiyon gösterdik. 3-0'dan sonra Yunanistan'a tekrar dönmeyi istemediğimizi gösterdik. Ne demek istemiş hocam burada? Bugün reaksiyon gösterdik. 3-0'dan sonra bugün 3-0'dan sonra reaksiyon gösterdik. Yunanistan'a tekrar dönmeyi istediğimizi gösterdik. Final olarak söylüyor bunu. Yani final olarak Yunanistan'a tekrar finale çıkarıp tekrar Yunanistan'a gelmeyi gösterdik gösterdik diyor. Tamam. Mağlubiyetle ayrılıyoruz buradan ama Kadıköy'de avantajlı olan biziz. İnşallah evimizde turu geçeceğiz. Allah'ın izniyle inşallah tur atlayan biz olacağız diyoruz. Umarız öyle olur. İsmail Yüksek zaten oyuna girdin. Etkili de bir oyun oynadın. Bu cümlesine katılmıyorum. Herkes görevini yapıyor. Bizden harici oynayanlar da yapmadılar kardeşim. Oyuncu değişene kadar hiçbiri yapmadı. İsmail Hoca'dan bahsediyorsun mu yoksa şey mi hocam? Yani oyun içerisinde. İsmail Yüksek değil mi? İşte, hocam bak çok güzel yerlere giriyorsun. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Yine yakaladın gibi geliyor bana. Evet. Bunu özellikle söylemesinin nedeninin altında yatan gerçekler neler acaba? Bunu açıklasınlar, bunu söylesinler yani. Açıklamazlar hocam. Mümkün değil. Açıklamazlar. Yani dediğin gibi demek ki oyuncular arasında alınan son kararlardan dolayı ciddi bir yönetime karşı tepki var, rahatsızlık var. Var. Bu da bugünkü oyuna yansıdı. Hani gerçekten eğer ki son olaylar bu şekilde olmamış olsaydı
Fenerbahçeli futbolcular daha tempolu, daha istekli oynayabilirlerdi kanaatinde, düşüncesindeyim ben de. Ben şimdi şöyle düşünüyorum. Bir koşu atını düşün. Evet. Jokey üstünde gidiyor, yarışıyor. Ya arkadaş sen bunun şeyini çekersen, dizginlerini, atı durdurmaya çalışırsan öbür rakip geçer. Fenerbahçe'yi Aynen. durdurmaya çalışıyor Ali Koç. Ben onu anlamıyorum yani. Ya Fenerbahçe şu anda 2 puanla 2. sırada. Böyle maçı, önünde maç ne olacağı belli değil. Biz de yani ne amacı ne? Yani biliyoruz da. Ben söyleyeyim mi hocam sana amacını? Takımı el altından kötü skorlara itip bütün Fenerbahçeli taraftarlara da şunu söylettirmek istiyor. Ali Başkan, sen gidersen bu takım çöker. Bu takım mahvolur. Bizi yerler düşüncesi Tekrar ne? başkan ol. Tekrar başkan ol gibi bir durumla karşı karşıya kalmak istiyor. Yani iş bu seviyeye gelsin istiyor Ali Başkan. Anlaşılan. Bilerek mi acaba takımı çekiyor, geriye doğru itiyor? Açıkçası anlamış değilim yani. Hocam 1 saat olduk. Yayınımızı izleyen takipçilerimize, izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, Teşekkür var olsunlar. ediyorum. Söylemek istediğim bir şey var mı? Toparlamak istersek hocam. İşte ben her zaman diyorum futbol sahanın içinde kalmalı. Spor dalı yani. Sahanın içinde kalmalı. Yöneticiler dışarıda yönetim işlerini yapmalı. Nasıl bir siyasi devlette memurlar çalışır, işine bakar. Üstte kim olursa olsun. Üstte millet birbirini yer partiler. Ama devlet dairelerinde herkes işini yapar. Değil mi? Evet. Spor da böyle bir şey. Futbolcular işini yapacak. Teknik direktör işi. Bak İsmail Hoca dağılmış bu olaylarda. Niye bunlara Futbolcular dağılmış. abi niye Ali Koç sebep oluyor? İşte sen yukarılarda hallet. Bırak sahayı. Rahat bırak. Oynasın millet ya. Ya belki Ali Sami yerine Fenerbahçe gelir. Galatasaray yener gider şampiyon olur. Ne biliyorsun kardeşim? Hocam uzun süre futbol, yani top oynamamak da futbolcuların bedenini zayıf düşürür. İyi. Eğer Urfa'da oynanan finalde ne olursa olsun yenilebilirsin de, önemli değil. Yeni. Ama maça çıkıp sen en azından ter antrenmanı gibi de görüp o maçı tamamlaman gerekiyordu. Belki bu maçta daha dinç, daha aktif, daha pozitif bir futbol oynayabilirdin yani. İşin teknik boyutu bu tabii ki, ama başkanın almış olduğu karar belli ki bugünkü oynanan futbolun ardından belli ki Fenerbahçeli futbolcuları, teknik heyeti gerçek anlamda kafasını karıştırmış ve rahatsız etmiş. Şunu da görüyorum. İsmail Hoca'nın sinirlerinin en büyük sebebi artık futbolcular da saygı duymaz olmuş hocaya. Bak. Tabii. Duymaz abiciğim. Sen şimdi her dönem fik yapıyorsun. Futbolcu diyecek ki işte Kurunic gibi, öbür Taliç gibi adamlar, ya kardeşim bu nasıl böyle hoca mı olur diyecek ya. Hocam birçoğu bu sene gidecek. Bak ben sana söyleyeyim. Takımın yarısı Fenerbahçe'de var bayağı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde takımın yarısı Yani bu sezon kulüpten gider, evet, ayrılır. İnşallah önümüzdeki hafta rövanşı alır Fenerbahçe. Ülkeye yine güzel bir puan kazandırır. Umarız hocam. Başlıyorum. Evet. Sonra ne olacak beraber bakacağız. Bu yaz transferinde takımlar çok hareketli transferler ve transfer söylentileriyle çalkalanacak Türk futbol kamuoyu. Biz de Spor Türk Dijital ailesi olarak an ve an tüm transferleri izleyicilerimize, takipçilerimizle paylaşacağız. Bilinen bilinmeyen kamera arkasındaki tüm dedikoduları, transfer dedikodularını da izleyicilerimize, takipçilerimizle paylaşacağız hocam. Haftaya bilgiler vereceğiz. hem de Avrupa maçlarından bilgiler vereceğiz. Hem Almanya'daki maçta hem de transfer raporlarıyla karşılarında olacağız izleyiciler. Evet. Aynı zamanda şöyle bir projemiz de var. Yabancı dilde çevirilerle daha fazla Avrupa'daki daha fazla kitleye veya dünyadaki daha fazla kitlelere Türk futbolunu tanıtmak, Türk futbolunun iç dinamiklerini anlatmak gibi bir projemiz de var, düşüncemiz de var.
bilinen bilinmeyenleri tüm dünyaya anlatmak istiyoruz. Böyle bir projemiz de var. Bunu da ilk kez burada yayınımızdan duyurmuş olalım. Haftaya Fenerbahçe'ye Olympiakos'la oynayacağı Konferans Ligi maçında son maç, yani elemeli maç üzerinden ikinci maçta başarılar diliyorum. Umarız ülke puanı adına güzel bir sonuç alıp turu geçer temennisinde bulunuyorum. Hocam iyi akşamlar. Kendinize İyi çok iyi akşamlar. bakın. Kalın sağlıcakla. Herkese selamlar benden. Sağlıcakla. Tüm takipçilerimize, izleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, kalın sağlıcakla.